Cümleten selamlar. Konya Karapınar'dayız. Karapınar Acıgöl'e geldik. Acıgöl'de bir sabah kahvaltısı yapacağız. Acıgöl hakkında size bilgiler vereceğiz. Karapınar çevresinde Konya'da çok sayıda göller var. Birazdan hem oralara gezeceğiz hem de Konya'da son dönemde tüm köylerden çok görülen obruklar var, göçükler var. Oraları göreceğiz inşallah. İyi seyirler. Şu anda da Karapınar ilçe merkezindeyiz. Hemen belediyenin önü. Belediyenin önündeki meydan. Anıt Meydanı. Buranın tek bir caddesi var galiba değil mi? Tek cadde. Evet. Neydi? Caddenin ismi neydi? İnönü Caddesi, Konya Caddesi. He, şuradan itibaren mi Konya Caddesi? Tam ortada dursaymış. Konya'nın Karapınar ilçesi merkezdeyiz şu anda. Merkeze yaklaşık olarak 90 kilometre mesafesi var. 52 bin nüfusu var. Belediye binası burada. Şurada bir değişik bir bina var. Muammer abi bu ne? Eski ofis şeyleri, ambarları. Evet. Eski ofis ambarları. Şimdi kütüphane oldu. Karşı taraf hükümet binası. Ha şu ileride kaymakamlık binası var. Hükümet binası. Şu şekilde şey yaparız. Karapınar Belediyesi. Evet. Burası da belediye binası. Yeni belediye. Karapınar tam merkezdeyiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz Karapınar'la ilgili sizlerden bilgi alalım. Karapınar 2. Selim'den gelme zamanında eski Evet. ismi Sultaniye. He. 1934 yılında Karapınar ismini almış. Burası Karapınar Merkez Anıt Meydanı. Evet. Eskiden burası Yavuz Selim İlköğretim Okulu'ydu. Okuldu. Evet. Daha sonra burası yıkıldıktan sonra Anıt Meydanı'na dönüştürüldü. Evet. Arkası Karapınar Lisesi. Karapınar en eski okullarından bir tanesi. Evet, eyvallah, teşekkür ettik. Araba nereye götürürse. Burası eski belediye binası. Selamünaleyküm. Burası da eski belediye binasıymış. Belediye yeni yerine taşınmış. Biraz önce çekmiştik. Şimdi Karapınar'da bir fotoğrafçı kardeşimize geldik. Merhaba, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben İsmail Önal. Fotoğrafçılık yapıyorsun, öyle mi? Gelin damatlarımızın düğün klibi, Evet. düğün videosu, salon fotoğrafçılığı, plato çekimleri, şehir dışı planlaması olan çekimler, yani Kapadokya, Konya merkez çekimleri ve tarzı çekimler yapıyoruz. Eskiye göre tabii biraz şey değişti. Tarz biraz değişti. Evet. En çok para kazandıran. Eskiden şey vardı, stüdyo çekimleri vardı. Evet. Stüdyo çekimlerimiz nasıl söylesem size 15-20 poz aralığında olurdu genelde. Aha, şu an o bitti. Şimdi o bitti. Genelde şimdi belgesel çekim yapıyoruz. Belgesel tarzında doğal çekim, yürüyüş, doğal anlarda yakaladığımız fotoğraf türlerine döndük. O da 300, 400, 500 karelerin olduğu fotoğraf çekimleri oluyor genelde. Mesela bir düğün çekiminin fiyat aralığı Şimdi nereden şöyle, başlar nereye kadar Şimdi aslına çıkar? bakarsanız şöyle söyleyeyim. Düğün sektöründe her fotoğraf kendi kalitesine göre fiyat verilir. Benimki 10.000 TL'den başlar mesela 30.000, Aha. 40.000 TL aralığına kadar gider. Bazı fotoğrafçılar 30.000 TL'den başlar 100.000 TL Anladım. aralığına kadar gider. Düğün yapacak olanlara da buradan bir nevi bir mesaj vermiş olduk. Evet. Ya Evet. şöyle söyleyeyim. Hani o yapılacak işe bağlı. Şimdi şehir dışı planlamaları bu şekilde olur. Merkezde çekilen, Karapınar'da çekilenler 10.000 TL, 8.000 Evet. TL Eyvallah. civarında oluyor genelde. Eyvallah, teşekkür ediyoruz sana. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Tarihi bir çeşmenin önündeyiz. Evet. Bu çeşmemiz ne kadar eski, tarihle ilgili bilgimiz var mı? 2. Selim zamanı yapılan Çeşmelerden bir tanesi. çeşmemizden bir tanesi. Bir özelliği var galiba bu çeşmenin. Özelliği tabii ki burada abdest alınıyor. Evet. Abdest alırken alan kişi abdest aldığı esnada ya da
camiye baktığı esnada camide hocanın namaza durup durmadığını Hemen karşıda, hemen gösterir. cami hemen karşıda. Şu an arabanın burnuyla birlikte gözüküyor. Araba geldi tam yerine durdu ha. Evet. Oradan hocamızın namaza durduğunu buradan Evet. görebiliyoruz. Burası Karapınar'ın en eski yerlerinden bir tanesi herhalde, değil mi? Hangi dönemde yapılmış burası, bilgin var mı? İkinci Selim zamanında Evet. Osmanlı dönemine dayanan bir Osmanlı tarihi yapılan var. Tarihi Evet. camimiz. Bu bölgede herhalde Karapınar'ın en eski bölgesi mi? Anıt bölgesi mi diyorlar buraya? Burası en Eski Anıt bölgesi eski değil Anıt mi? Bölgesi. Evet. Sultan Selim camimizin olduğu Oldu. meydan. Meydan. Aynı zamanda Mimar Sinan'ın öğrencilerinin eseri. Burası mı? Evet, camimiz. Külliye yazıyor ama cami arka tarafta galiba, değil mi? Aynen arka taraf. Arkasında kalıyor. Evet. Karapınar merkezimizde bu şekilde. Kim derler sana bu Karapınar'da? Tamam mı? Parmaksız Kazım diller. He, anladım. Üçte gelici parmaksız Kazım. Tamam. Yaş kaç? 73. 73 maşallah. Hiç göstermiyorsun. Hacı Kazım. He. Şimdi Karapınar nasıl bir yer desem ne dersin bana? Nasıl bir cevap verirsin? Çok temiz, çok terbiyeli bir memleket. He. Kendi koyunumuzun kendi kuzusu. Ama şimdi karıştı. Karıştı mı? Buna 3 sene önceye kadar Her şey güzeldi diyorsun. ben burada soy ismi kim idi onu tanırım. Bak soy isim ama. Kazanın tamamını. Ama şimdi karıştı. Yani böyle bir çırpıda Karapınar nasıl bir yer desem tek bir kelimeyle ne dersin? Şu anda karışık. Bir şey diyemem şu an. Külliyenin içerisine girelim bir de. Ha, burası bir çarşıymış ya. Evet. Tavanda böyle. İç kısımlar bu şekilde. Çok sayıda dükkan varmış burada. Dostlar şu anda da Karapınar merkezde Sultan Selim Camii'nin olduğu bir yere geldik. Caminin tarihi 1563. Gerçekten çok tarihi bir cami. Osmanlı dönemine ait bir cami. Evet, şöyle uzaktan geldiğimizde gerçekten görüntü çok güzelmiş ya. Karapınar'da Sultan Selim Camii'ne geldik. Burası caminin girişi. Ancak caminin girişinde burada ilginç bir kapak var. Bu gördüğümüz kapak Hamamdan gelen sıcak hamamdan girerim. evet, hamamdan gelen suyun giriş yeri diyelim. Hemen bu karşıda hamam var. Su hamamdan gelip buradan caminin içerisine doğru gidiyormuş. İlk defa ısıtma sistemi olan bir camiyle karşılaştık. Bir de içerisini görelim inşallah. Bu musafla alakalı senden bilgi alalım. Bu musaf Selim Sultan Han zamanında el yazısı, sülüs yazısı. Bizim bu minberin üstünde senelerden kalmış. Şu minberin üzerinde. Bu minberin ondan sonra burada temizlik yapılınca bu 30-100 halinde bir çantanın içerisindeydi. 1563 senesine ait olan Evet. musaf İkinci kendisi Selim. Konya valisiyken Evet. Çaldıran seferinde burada eşkıya meşkıya çoğulmuş, burada konaklamış. Bu caminin yapılma sebebi de odur. Evet. Şu an çok tarihi bir caminin içerisindeyiz. Evet. Camimizin eni 14.95, Evet. genişliği 14 metre 95, yerden yukarıdaki musaba kadar 14.95. Allah Kare Allah. şeklinde yapılmış bir cami.
tadilat da görmemiş. Orijinal bir cami. Karapınar'da gerçekten Osmanlı bir eseri. Bir Osmanlı eserinin içerisindeyiz şu anda. Selamünaleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Size kim derler? İsim ne? Mehmet Sözgün. Mübat Ertan, emekli esnaf. Yaş kaç? Yaş 77. Maşallah. Ama maşallah genç gözüküyor. Eyvallah, sonra yengeye borçluyum. Şimdi kısaca sana şunu sorayım. Buyur. Hayat nasıl geçti? 77 yaşındayım dedin. Nasıl geçti hayat? Bir kapıdan girdik, bir kapıdan çıktık. İyi geçti hayat. Yani bu kadar yaşa rağmen çok hızlı geçti Çok gibi hızlı değil mi? geçti, bilemedik ki. Evet. Çabuk geçti. Şu an bakıyorum, Dün çocuğu dün çocuğu da Evet. bugün nereye geldi? Peki gençlere ne tavsiye ediyorsun? Madem böyle ömür hızlı geçiyor ya. Tavsiyen ne? gençlere ibadete yönelsin. Evet. Başka hayat için ne yapmalı? Hayat işi çalışacak, Çalışacak. çalışacak. Yani işin püf noktası çalışmak. Çalışacak. Ama aynı zamanda öbür dünya için de çalışsınlar evet, diyorsun. Evet, dünya için çalışacak, öbür dünya. Esas gaye öbür taraf. Ama burada olumsuz olmaz. Eyvallah. Ya. Bizim YouTube kanalımız var, Gezginin Dünyası. He. Onlara bir mesajın var mı? Bir mesaj yolla bize Karapınar'dan. Onlara da selamlarımı söylüyorum. Başarılar diliyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Böyle konuşturuyorlar normalde. Şey var ya, şu yükseklik yukarıda şeyler. Şu anda da Konya Karapınar Acıgöl'e geldim. Burası böyle bir doğal bir göl. Burayı deniz gibi düzenlemişler. Sahil yapmışlar. Göle girilebiliyor. Şu anda Kasım ayındayız. Ancak tabii ki mevsim olarak geçti. Bir aşağı inelim. Nasıl bir yermiş? Gölün içerisinde böyle bir platform oluşturmuşlar yüzmek için. Yüzme alanları oluşturmuşlar. Aslında burada sahil de var ama su tehlikeli olabilir. O yüzden böyle bir kapalı alan oluşturmuşlar. Tuzlu hiçbir şey yaşamaz. Balık yok mu bu gölde Balık şu an? hiçbir şey yok. Canlı sinek dahi olmaz. He, Şey olduğu için, tuzlu olduğu için. evet. Genelde yüzme amaçlı gelirler. Tuz oranı fazla. Bir yıl oldu şeyimiz yapalı, testlerimiz yapalı. Karapınar Belediye tarafından. Derinini bilmiyorum. Derin yok söylerler. Yani dipsiz mi diyorlar? Dipsiz diye söylerler. Var, Çıralı Göl var. Oraya da gideceğiz. Orijinal bağlantısının olduğunu söylerler. Çok tehlikeli bir göl o zaman. Tehlikesi yok. Yüzme bilene tehlikesi hiç yok. Batırmıyor. Hiçbir şekilde batırmaz. Yani bilen bir insan mesela bu gölün üzerinde yüzerken aşağı çekme gibi durum var mı? Yok. Yok mu? Yok. Şeyi yok. Çekmesi yok. Geliyorlar civar il ve ilçelerden piknik amaçlı. Konya'nın Karapınar denizi de bura diyorsun yani. Yarın denizde bura. Bu su biraz azalmış değil mi? Azaldı. Çok çekme var. Çok müdürüm. Aşırı derecede şey var. Daha önce nereye kadar çıkıyordu bu suyun Nereye kadar seviyesi? ağaçlar şey- Müdürüm, 30 yıl öncesine değil, şu yukarıdaki Acıgöl yazısına kadar var. cilt şeylerdeki hastalıklara iyi geliyor olduğunu söylüyorlar. Yani cilt sağlığı için faydalı Sağlık mı? için faydalı. Ayaktaki atar hastalıklar olsun birebir o yüzden. Bunu tıkanıklığına karşı suyunu kullandığı zaman açılır. Resmen deniz suyu. Konya gibi bir yerde tuzlu bir su gerçekten ilginç ya. Daha tuzlu olduğunu söylüyorlar. Meke Gölü'nün. Ama yalnız elim pamuk gibi oldu ha. Yumuşadı. Müdürüm ayaklardaki ayak mantarına falan bir yerim. Tavsiye ediyoruz. Ayak mantarı, egzama. Hepsini Acıgöl Konya
Merkeze yaklaşık 100 kilometre mesafesi var. Karapınar ilçesine bağlı. Yaklaşık 10 kilometrede Karapınar uzaklığı var. Ama gerçekten çok güzel bir göl. Mevsim itibariyle çekimler oldu. Gölün genel görüntüsü de bu şekilde. Burayı görmek isteyenlere tavsiye ediyoruz. Dostlar, Karapınar'da Meke Gölü'ne geldik. Şu an gölün tam tabanına doğru ineceğiz. Tabana doğru yürüyoruz şu anda. Dip tarafta bir beyazlık var ama nedir? Ben de tam bilmiyorum. Oraya varınca anlayacağız. Gülsel kardeşimle beraber yürüyoruz. Yukarıda acayip bir rüzgar var yukarı tarafta. Ancak aşağı doğru indikçe rüzgar azaldı. Şu anda rahatladı. Çok güzel yani. Türkiye'nin nazar boncuğu dedikleri göl işte burası. Krater Gölü. Ancak bakalım, biraz suyla alakalı sıkıntı var gibi. Tam oraya varınca detayları paylaşayım sizinle. Dostlar, Meke Gölü'nün şu anda tam tabanına geldim. Tabanın olduğu yere geldim. Yukarıdan beyaz gözüküyor. Sanki su varmış gibi gözüküyor. Ancak su hemen hemen hiç yok. Gerçekten tuzluymuş. Şunlar hep bütün tuz değil mi şunlar? Evet. Evet, bu da ama gerçekten de şey ya, böyle kristal. Evet. Göl Krater Gölü geçeceğiz. Doğu kısmı tatlı, batı kısmı acı olan bir göldür. Bak, önceden su olduğu zaman tuz üretimi yapılırdı. Evet. Normal yiyecek tuzlardan develerle çekildiğini söylenir. Ha, buradan eskiden tuz mu alınırdı? Tuz alınırdı. Şimdi halen var zeminde. Evet. Şeyleri var. Evet, bu şekilde. Kalıntıları var. Ama şu anda yani Biraz sudan çekilmesiyle çekildi. evet, şu an su da yok, tuz da yok. Tuz şeyi var. Maalesef dostlar, Şey yok. geçmişte şu gördüğümüz tepe kısmına kar yağıyormuş kışın ve şu gördüğümüz alanın tamamı suyla dolu oluyormuş ve gerçekten Türkiye'nin en manzaralı, Türkiye'nin nazar boncuğu dediğimiz göl, Meke Gölü, eskiden çok muazzam bir görüntüsü varmış ama şu anda maalesef hiçbir şey yok. Avcı yine bana ya. Bir avcılık var gibi sanki bunda ya. Kaldır elleri. İndir kolları, indir etekleri. Bak öyle şunu. Herhalde onun elinde bomba mı var öbürünün elinde? Abi avcı mısın abi? Ne avcıyım ben size? Selamünaleyküm. Aleykümselam, sizi korumaya geldim ben. Ne avcılığı? Ha, tamam. Sıkıntı yok o zaman. Merhaba. Hoş geldin, iyi misin? Eyvallah, sen nasılsın? İyiyiz inşallah. İyi misiniz? Niye iyi? Sen de valla geziyorsun işte. Böyle Geziyorum. Dağa başa ha. Kendi başına gezme bak, beni koruma polisi al. Ben Albay Mehmet Köroğlu. Geçelim aradık sen. He. Haberimiz olmadı. Neyse gel. Şöyle gidelim. Bak bana çekme bombayı bak. Tabii. İleride şey de var. Öyle Buraya kokunun içine kombüller. Dizinde romatizmi şeyi alır diller. Allah Allah. Arka tarafta buranın var. Yani aynı zamanda buranın çamuru faydalı, öyle mi? Faydalı. Tuz ya. Şimdi ben tuz almaya gelmiştim. Ben burada tanıdık. Karapınar'da. Alem defer misin? Öyle diller. Yaş kaç? 71. 71. Ne iş yapardın eskiden? Yemekten Yemekten önce. çobancılık geldi. Çavuşudum. Pancarda oradan emekli. Tamam. Bu tuzları ne yapacaksın? Tuzları araba çöktü. Ha, lazım oluyor. Burada su vardı. Burada yüzerdim ben. Sen burada güzel mi? Yüzmeyi ben burada alıştım. Çocukluğun zamanında. Da işte çocukluk zamanı sayılır. Allah Allah, ama şu anda hiçbir şey yok ya. bana şey yapmaz. Ben genel dağılmış herhalde ya. Eskiden yana dayanmış değil mi? Ben öyle şey yapıyorum bak.
Vallahi şimdi tabii burası gerçekten Türkiye'deki belki de dediğim gibi en manzaralı yerlerden bir tanesiymiş ama şu anda yani bir gram neredeyse su yok şu an. Yok. Durum vahim. Ali amcamız burada geçmişte çok üzmüş çocukluğu zamanda, gençliği zamanda. Ama şu anda hepsi geçmişte kalmış, hatırada kalmış. Ne diyelim inşallah Rabbim bol yağışlar, bereketli yağışlar verir. Tekrar o günleri görürüz diyelim inşallah. Bizim kanalımız var, YouTube kanalımız. Ne söylemek istersin kanalımıza? İzleyicilerimize bir mesaj ver. Valla gelsinler devamlı yurt dışından da gelip buraya tüm ziyaret edip gidiyorlar. Biz dünyayı gör dünyayı gel Mekke gönlüne. Her tarafta güneş enerjileri var. Uçsuz bucaksız şekilde gidiyor. Az önce yol açık kalıyordu biliyor musun? Evler şeyleri depoluyor, enerjileri depoluyorlar. Zaten orada sorun var, Serkan yanında da güneş gelmedi. Dostlar şu anda Karapınar'ın Seyit Hacı köyüne geldik. Bu köylerde çok sayıda obruk varmış. Obruklar için geldik. Şurada bir tanesi var. Ancak kapatmışlar. Köyde hemen burası. Başka bir yerde de varmış. Bir oraya geçeceğiz inşallah. Nereden gidiyor Nidi? Buradan gidiyorum. Ha şurada da obruk varmış bak. Fazla derin değil. Bakmayalım değil mi oraya? Dostlar şu anda Karapınar'ın 8'li köyü, 8'li mahallesi civarlarındayız. Bu civarda obruklar varmış. Bir orayı göreceğiz. Bu göçükler Konya'da çok yaygınlaştı değil mi? Evet. Sebebi ne sence? Yeraltı suları çekilmesinden söylüyorlar. Evet. Fazla su kullanımından. Altta tabakanın Yumuşaması. yumuşamasından dolayı göçükler meydana geldi şekilde. Geldiğimiz göçükler daha önceden çok az şeydi. Geliştiği azdı ama genişlemiş. Evet. Ispat olarak da hala göçük devam ediyor. Evet şu anda bir göçeye doğru geldik. Yaklaşmak çok da tehlikeli olabilir ama dostlar Böyle her taraf yarın şuradan da bir sonradan bir göçme olmuş, bir ayrılma olmuş. var bilirim. İlk önce orta kısmıydı. Evet şöyle Bunu şeklindeydi. tehlikeli ama yakınlaşmaya da korkuyoruz ama. Evet. Ekip de böyle. Gürsel ne diyorsun bu göçüklerle ilgili? Vallahi müdürüm kötü. Yani niye oluyor bu göçükler? Yeraltı sularının çekilmesinden oluyoruz. Evet. Yani su kullanımı yoğun mu? Tabii çiftçilikle uğraşıldığı için yoğun. Ne oldu da böyle yoğunlaştı suyun kullanımı? Alternatif ürünlere yönelmesi, mısır, şeker pancarı. He, Onlara yönelmesinden dolayı. anladım. Bu ürünler son dönemde herhalde ekilmeye Evet. başlandı. Artık kar amacıyla Evet. buğdaydan, arpadan çok Özellikle mısır ve değil mi? Şeker pancarı. Evet. Yani çok korkunç bir görüntüsü var ya. Yani burada çatlamış yerler de var evet.
Ya peki Aleykümselam. peki korkmuyor musunuz ya bu Obruklar'da mesela böyle tarlada yürürken falan böyle her an çökecek göçecek diye bir korku oluyor mu? Önceden bir kişi düştü, 3 gün içinde kaldı. Çobanlar buldular ilk göçtüğü zaman. Yok ya. Şimdi bu da böyle bir arazinin ortasında olmuş. Yani şey diyorum, Yani böyle insan şimdi burada tarla sürerken bir anda Allah korusun göçtüğünü düşünelim değil mi? Çok tehlikeli bir şey ya. Peki korkmuyor musunuz? Şey diyorlar, alıştılar vatandaş. Vatandaş alışıyor mu? Şimdi mesela diyelim ki adam evinde oturuyor bir anda Allah korusun yani ev aşağı çökebilir değil mi? Her an nereye çökeceği belli değil. Hani işte Allah Allah. bu şeyler var. Peki korkuyor musunuz? Alıştık. Korkmuyoruz. Öyle mi? Evet. Yani hani böyle birkaç defa yaşayınca insan normal görmeye başlıyor değil mi artık? Aynen. Yani artık insan doğası gereği alıştı. Alışmaya başladı. Ne yapmak lazım peki? Yapacak bir şey yok şu anda. Yani bu Sadece yapıyoruz. çünkü sayısı şu anda Konya'da 2000 civarında bir obruk varmış. Sayı çok artmış. Evet. Yani bunun bir sebebi olsa gerek bu kadar obruk sayısının artmasının sebebi olsa gerek. Doğası gereği biraz da yapısı herhalde buranın. Bu Evet. obruklara yatkın. Arkadaşlar dikkat edelim bak. Tehlikeli oralar. Dostlar Karapınar'daki gezimizin sonuna geldik. Son olarak buradaki obruğu görüntüledik. Konya'da yoğun su kullanımından kaynaklı, yeraltı su kullanımından kaynaklı çok sayıda obruk var. Çok köyde obruk oluşmuş maalesef. Ancak tabii ki köylüler de obrukla yaşamayı bir kader olarak görüyorlar. Başka da yapacak bir şey yok diyorlar. Su kullanımıyla ilgili tabii ciddi anlamda bir takım önlemler alınması lazım. Yoksa ciddi anlamda tehlikeli durumlar olacak. Obruk sayısı gittikçe artacak. Dikkat etmek lazım. Bu konuda devlet büyüklerinin gerekli önlemleri alması lazım. Yoksa tarlaların içerisine bile belki bu girişte girilemeyecek. Çok tehlikeli durumlar da oluşacak. Biz bu konuya dikkat çekmek istedik. Karapınar'ı gezdik. Hem şehir merkezini hem de Acıgöl gibi, Mekegöl gibi değişik tarihi, doğal yerleri gezdik. Bizim için güzel bir videoydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.